Bayındır Han'ın otağında yine büyük bir toy kurulmuştu. Kalın Oğuz'un beyleri bir araya gelmiş, sofralar açılmış, sohbet koyulaşmıştı. Kambüre Bey de o meclisteydi. Bir ara gözleri karşısındaki genç yiğitlere takıldı. Kara Göneoğlu Karabudak, Kazan Bey'in oğlu Oruz, Kazılık Kocaoğlu Yegenek. Her biri babasının karşısında duruyor, hizmet ediyor. Babaları da oğullarına bakıp gururlanıyordu. Kambüre Bey'in yüzündeki neşe bir anda kayboldu. Başını önüne eğdi, mendilini eline aldı ve ağlamaya başladı. Salur Kazan onun halini görünce seslendi. "Kambüre Bey, neden ağlarsın?" Kambüre Bey başını kaldırdı. "Han Kazan, nasıl ağlamayayım? Oğlum yoktur, kardeşim yoktur. Allah bana bir oğul verse. Bayındır Han'ın karşısında dursa, hizmet etse. Ben de ona bakıp sevinsem, güvensem, övünsem. Bir gün ben bu dünyadan göçtüğümde, yerimde, yurdumda o kalsa." Otağın neşesi sustu. Oğuz beyler ellerini göğe kaldırdılar. Kambüre Bey için dua ettiler. Allah'tan ona bir oğul vermesini dilediler. Tam o sırada Bay Bican Bey ayağa kalktı. "Beyler, bana da dua edin. Allah bana bir kız versin." Beyler onun için de dua ettiler. Bay Bican Bey söz verdi. "Allah Kambüre Bey'e bir oğul, bana da bir kız verirse, kızımı onun oğluna beşik kertmesi yapacağım." Dualar kabul oldu. Gün geldi, Kambüre Bey'in bir oğlu dünyaya geldi. Bay Bican Bey'in de bir kızı oldu. Kızın adını Banı Çiçek koydular. İki çocuk daha dünyaya yeni gözlerini açmışken birbirlerine söz verilmişti. Fakat Kambüre Bey'in oğlunun henüz adı yoktu. Çünkü Oğuz töresinde bir oğlan yiğitliğini göstermeden, baş kesip kan dökmeden ona ad verilmezdi. Kambüre Bey'in oğlu da adını kazanacağı günü bekleyecekti. Yıllar geçti. Kambüre Bey'in oğlu 15 yaşına bastı. Boy attı, güçlendi. At bindi, ok attı. Kılıç kuşandı. Ama hala adı yoktu. Tam o günlerde Kambüre Bey'in yıllar önce uzak diyarlara gönderdiği bezirganları Oğuz yurduna dönüyordu. Bey'in oğlu için 3 değerli armağan getirmişlerdi. Bir deniz kulunu bozaygır, bir ak tozlu katı yay, bir de 6 kanatlı gürs. Bezirganlar Pasi'nin Karadervent ağzına ulaştıklarında yolları kesildi. Emlük Kalesi'nin 500 adamı kervanın üzerine saldırdı. Kılıçlar çekildi, mallar yağmalanmaya başladı. Bezirganlardan biri canını güçlükle kurtardı. Atını sürdü. Yardım ararken karşısına genç bir yiğit çıktı. Kambüre Bey'in oğluydu. Genç yiğit olanları duyunca bir an bile beklemedi. 40 yiğidini yanına aldı. Atını atladı, tozu dumana katarak düşmanın üzerine yürüdü. Okunu attı. Kılıcını çekti. Düşmanı kırdı, dağıttı. Bezirganları ve mallarını kurtardı. Ama bezirganlar kendilerini kurtaran gencin kim olduğunu bilmiyordu. Önünde baş eğdiler. "Yiğit, canımızı kurtardın, malımızı kurtardın. Beyimizin oğluna götürdüğümüz armağanlardan hangisini istersen seç." Genç yiğit mallara baktı, bozaygırı gördü. Yayı gördü, gürzü gördü. Üçünü de beğendi ama hiçbirine elini sürmedi. "Bunları şimdi sizden alırsam ne hünerim olur? Sahibinin yanında istersem daha iyi." Atını çevirdi ve uzaklaştı. Bezirganlar günler sonra Kambüre Bey'in otağına ulaştılar. Beyin huzuruna çıktıklarında gözlerine inanamadılar. Kendilerini ölümden kurtaran genç yiğit Kambüre Bey'in yanında duruyordu. Koşup ellerine sarıldılar. Kambüre Bey şaşkınlıkla sordu. "Bire bezirganlar, benim oğlum sizin başınıza ne yaptı da elini öpersiniz?" Bezirganlardan biri doğruldu. "Beyim, oğlun olmasaydı bugün ne biz hayatta olurduk ne de malların sana ulaşırdı. Bizi düşmandan kurtaran odur." Kambüre Bey oğluna baktı. Yıllardır beklediği an gelmişti. Oğlu yiğitliğini göstermişti. Artık at alabilirdi. Oğuz beyleri toplandı.
Dede Korkut geldi. Kopuzu eline aldı. Boy boylayıp soy soyladı. Ve genç yiğide adını verdi. Senin adın Bamsı Beyrek olsun. Atsız olan artık Oğuz'un adı bilinen yiğitlerinden biriydi. Ama Beyrek'in kaderi yalnızca kılıç ve okla yazılmayacaktı. Onu bekleyen biri vardı. Bağını Çiçek. Bir gün Beyrek 40 yiğidiyle ava çıktı. Dağları, tepeleri aşarken önüne bir geyik sıçradı. Beyrek atını mahmuzladı. Geyik kaçtı. Beyrek kovaladı. Dere geçti. Tepe aştı. Geyik sonunda büyük bir otağın önüne vardı. Beyrek de orada genç bir kızla karşılaştı. Onun kim olduğunu bilmiyordu. Fakat karşısındaki kız daha doğmadan kendisine söz verilen Banı Çiçek'ti. Beyrek sordu. Burada Banı Çiçek'in otağı hangisidir? Kız gözlerini Beyrek'ten ayırmadan karşılık verdi. Banı Çiçek'i ne yapacaksın? Beyrek, onunla evlenmek isterim. Kızın yüzünde belli belirsiz bir tebessüm belirdi. Kim olduğunu söylemedi. Kendisini Banı Çiçek'in dadısı olarak tanıttı. Sonra Beyrek'i uyardı. Banı Çiçek öyle kolay bir kız değildir. Onu isteyen yiğidin önce beni geçmesi gerekir. Beyrek kabul etti. Atlarına bindiler. Banı Çiçek atını sürdü. Beyrek peşinden gitti. Bozkırın üzerinde iki at yan yana uçuyordu. Banı Çiçek hızlandı. Beyrek yetişti ve onu geçti. Sonra yaylarını çıkardılar. Banı Çiçek okunu attı. Beyrek yayını gerdi. Okunu onunkinden daha uzağa düşürdü. Banı Çiçek geri çekilmedi. Şimdi güreşelim. İki genç karşı karşıya geldi. Banı Çiçek ilk hamleyi yaptı. Beyrek onu kavradı ama Banı Çiçek çevik bir hareketle kurtuldu. Yeniden karşı karşıya geldiler. Beyrek karşısındaki kızın gücüne şaşırmıştı. Uzun süre birbirlerini yenemediler. Sonunda Beyrek bütün kuvvetini topladı. Banı Çiçek'i kavradı ve yere düşürdü. Genç kız doğruldu. Artık kimliğini saklamadı. Beyrek'in gözlerine baktı. "Yiğit, ben Bay Bican Bey'in kızı Banı Çiçek'im," dedi. Beyrek sustu. Daha doğmadan kendisine söz verilen kız karşısında duruyordu ve onu yalnız güzelliğiyle değil, yiğitliğiyle karşılamıştı. Beyrek altın yüzüğünü çıkardı. Banı Çiçek'in parmağına taktı. İki genç birbirlerine söz verdiler. Fakat Banı Çiçek'i bulmak kolaydı. Onu almak çok daha zordu. Çünkü önlerinde Banı Çiçek'in abisi Deli Karçar vardı. Deli Karçar, öfkesiyle nam salmıştı. Kız kardeşini isteyenlerin başını kesiyordu. Banı Çiçek'i istemeye kimin gideceği konuşulduğunda Oğuz beylerinin hiçbiri öne çıkmadı. Sonunda bütün gözler aynı kişiye çevrildi. Dede Korkut. Dede Korkut atına bindi. Deli Karçar'ın yanına vardı. Sözünü sakınmadan söyledi. Bay Bican Bey'in kızı Banı Çiçek'i Kambüre Bey'in oğlu Bamsı Beyrek'e istemeye geldim. Deli Karçar'ın gözleri öfkeyle açıldı. Kılıcını çekti. Dede Korkut atını çevirdi. Deli Karçar peşine düştü. Tam kılıcını kaldırıp vuracağı sırada kolu havada kaldı. Ne indirebildi ne geri çekebildi. Öfkesi korkuya dönüştü. "Dede, beni kurtar. Kız kardeşimi Beyrek'e vereceğim." Dede Korkut dua etti. Deli Karçar'ın eli düzeldi. Fakat Deli Karçar bu kez öyle bir başlık istedi ki yerine getirilmesi neredeyse imkansızdı. Dişi deve görmemiş 1000 erkek deve. Kısrağı aşmamış 1000 aygır. Koyun görmemiş 1000 koç. 1000 kuyruksuz, kulaksız köpek. Ve 1000 pire. Dede Korkut hepsini hazırlattı. Develeri getirdi, aygırları getirdi, koçları getirdi, köpekleri getirdi. Sıra pirelere gelince Deli Karçar'ın kendi kurduğu oyun başına döndü. Pireler bir yere toplandı. Deli Karçar içeri girer girmez üzerine üşüştüler. Kaşındı, çırpındı. Kendini dışarı zor attı. Yine Dede Korkut'un yardımına sığındı. Artık ileri sürecek bahanesi kalmamıştı. Banı Çiçek Bamsı Beyrek'e verildi. Oğuz ilinde düğün hazırlıkları başladı.
Beyrek yayını kaldırdı. Okunu attı. Okun düştüğü yere alaca gerdek otağı kuruldu. 39 yiğidi Beyrek'in yanındaydı. O gece herkes yeni bir hayatın başlayacağını sanıyordu. Fakat karanlığın içinde onları izleyen bir casus vardı. Casus atını Bayburt Hisarı'na sürdü. Adasar Meleğin huzuruna çıktı. Banı Çiçek'in Beyrek'e verildiğini ve o gece gerdeğe gireceğini haber verdi. Badasar Melik beklemedi. Yanına 700 adam aldı. Gece karanlığında Beyrek'in alaca otağına yürüdü. Baskın bir anda başladı. Beyrek'in naibi savaşırken öldürüldü. Beyrek silahına sarıldı. 39 yiğidi çevresinde toplandı. Kılıçlar çekildi, oklar atıldı, yiğitler direndi. Ama karşılarında 700 kişi vardı. Sonunda Beyrek ve 39 yiğidi kuşatıldı, esir edildiler. O gece Beyrek Banı Çiçek'in yanına değil, Bayburt Hisarı'nın karanlık duvarları ardına götürüldü. Sabah olduğunda Oğuz yurdunda düğün değil, ağıt vardı. Kambüre Bey oğlunun ardından ağladı. Anası karalar bağladı. 7 kız kardeşi yas tuttu. Banı Çiçek bekledi. Bir gün, bir ay, bir yıl Beyrek dönmedi. Ama Banı Çiçek beklemeye devam etti. 5 yıl geçti, 10 yıl geçti ve sonunda tam 16 yıl Beyrek hala Bayburt Hisarı'nda tutsaktı. 39 yiğidi hala yanındaydı. 16 yıldır Banı Çiçek onun yolunu gözlüyordu. Sonunda Derik Açar ilan etti. Beyrek'in dirisinin haberini getirene armağan vereceğim. Ölüsünün haberini getirene kız kardeşimi vereceğim. Bu sözü duyan yalancı oğlu Yaltacık ortaya çıktı. Elinde Beyrek'in vaktiyle kendisine verdiği bir gömlek vardı. Gömleği kana buladı. Oğuz iline getirdi. Beyrek öldü. İşte kanlı gömleği. Banı Çiçek gömleği eline aldı. Tanıdı. Çünkü onu kendi elleriyle dikmişti. Yıllardır içinde yaşattığı umut o anda parçalandı. Fakat Kambüre Bey'in yüreği oğlunun öldüğünü kabul etmiyordu. Bezirganlarını çağırdı. Gidin, oğlumun ölüsünü ya da dirisini bulun. Bana gerçek haber getirin. Vezirganlar yola çıktılar. Oğuz yurdundaysa umut giderek tükeniyordu. Sonunda Banı Çiçek'in yalancı oğlu Yaltacuk'la evlendirilmesine karar verildi. Düğün hazırlıkları başladı. Fakat çok uzaklarda, Bayburt Hisarı'nda. Öldü sanılan adam hala yaşıyordu. Bir gün Oğuz yurdundan gelen bezirganların yolu Bayburt'a düştü. Beyrek onları gördü. Memleketinden haber sordu. Aldığı cevap yüreğine hançer gibi saplandı. Banı Çiçek'i yalancı oğlu Yaltacuk'a veriyorlar. Düğün kuruluyor. Beyrek sustu. 16 yılın ağırlığı sanki o anda omuzlarına çöktü. Hisar Bey'in kızı uzun zamandır Beyrek'e gönül vermişti. Onun üzüntüsünü görünce sebebini sordu. Beyrek başına gelenleri anlattı. Kız onu dinledi. Sonra, "Seni buradan kurtarırsam, sağ salim Oğuz'a varırsan geri dönüp beni alır mısın?" diye sordu. Beyrek söz verdi. Gece olduğunda kız bir urgan getirdi. Beyrek surlardan aşağı indi. Ayakları 16 yıl sonra özgür toprağa değdi. Atların bulunduğu yere koştu. Karanlığın içinde bir at kişnedi. Beyrek durdu. O sesi tanıyordu. Boz aygırı. Yıllar önce kendisiyle birlikte alınan atı hala oradaydı. Beyrek yanına yaklaştı. Başını okşadı. Atına bindi. Sonra son kez arkasına baktı. Bayburt Hisarı'nın karanlığında 39 yiğidi kalmıştı. Onları unutmayacaktı. Atını Oğuz yurduna sürdü. Günler sonra kendi topraklarına ulaştı ama doğrudan otağına gitmedi. Yolda bir ozanla karşılaştı. Ozan düğüne gidiyordu. Beyrek sordu. "Kimin düğününe gidersin?" Ozan cevap verdi. "Yalancı oğlu Yaltacuk Banı Çiçek'i alıyor." Beyrek kopuzunu istedi. Atını Ozan'a emanet etti. Kopuzu eline aldı, kimliğini gizledi. Önce geride bıraktığı yurdu görmek istiyordu. Kendi yurduna yaklaştığında Pınarbaşı'nda kız kardeşlerinden biriyle karşılaştı. Kız kardeşi onu tanımadı. Üzerinde yas elbiseleri vardı. Beyrek kendi yasını tutan kardeşine baktı ama kim olduğunu söylemedi. Diğer kız kardeşlerinin yanına gitti. Onlar da yıllardır ağabeylerinin yasını tutuyorlardı. Beyrek onlardan yemek istedi. Verdiler. Sonra giymek için bir kaftan istedi.
Kız kardeşlerinden biri içeri girdi. Elinde bir kaftanla döndü. Bu abimiz Beyrek'in kaftanıdır. Beyrek kaftanı üzerine geçirdi. Kız kardeşleri donup kaldılar. Karşılarındaki yabancı. Ölmüş abilerine ne kadar da benziyordu. Beyrek bakışlarını fark etti. Kaftanı çıkardı. Üzerine eski bir deve çulu geçirdi. Deli bir ozan görünümüne büründü. Ve sevdiği kadının başka bir adamla evlendirileceği düğüne yürüdü. Düğün yerinde yiğitler ok atıyordu. Güveyin yüzüğünü nişan alıyorlardı. Beyrek kalabalığın arasına girdi. "Ben de atayım." Ona Yaltacuğun yayını verdiler. Beyrek yayı çekti. Yay elinde kırıldı. Kalabalıktan biri seslendi. "Beyrek'in yayı durur. Getirin bakalım, şu deli onu çekebilecek mi?" Biraz sonra yay getirildi. Beyrek'in yüzü değişti. 16 yıldır eline almadığı kendi yayı. Elini üzerine koydu. Geçen yılları düşündü. 39 yiğidini düşündü. Banı çiçeği düşündü. Yayı kaldırdı, gerdi, oku bıraktı. Ok havayı yardı ve güveyin yüzüğünü parçaladı. Kalabalık sustu. Salur Kazan bu garip ozanı yanına çağırdı. "Dile benden ne dilersen." Beyrek, "Bugün bana izin ver Han Kazan. Nereye istersem gideyim, ne istersem yapayım. Kimse bana dokunmasın." Kazan kabul etti. Beyrek düğün sofrasına girdi. Yedi, içti, kazanları devirdi, yemekleri dağıttı. Kimse ona dokunamadı. Çünkü Kazan Bey söz vermişti. Sonra kadınların bulunduğu yere yürüdü. Kopuzunu eline aldı, seslendi. "Ere varacak kız, kalksın oynasın!" Bağını Çiçek hemen çıkmadı. Önce Kısırca yengeyi gönderdiler. Beyrek onu görül görmez sözleriyle geri çevirdi. Ardından Boğazca Fatma çıktı. Beyrek onu da tanıdı, onu da geri gönderdi. Artık saklanacak kimse kalmamıştı. Banı Çiçek meydana çıktı. Beyrek sustu. 16 yıldır görmediği kadın karşısındaydı. Yıllar yüzünden geçmişti. Ama parmağında bir yüzük duruyordu. Beyrek'in yıllar önce taktığı yüzük. Beyrek kopuzunu çaldı. Yüzüğün nişanlarını söyledi. Banı Çiçek'in yüzü değişti. Karşısındaki adama dikkatle baktı. Bu ses, bu sözler, bu bakış. Ve bir anda anladı. Karşısındaki deli ozan değildi. 16 yıldır yolunu gözlediği adamdı. Bamsı Beyrek yaşıyordu. Banı Çiçek kendisini tutamadı. Beyrek'e koştu. 16 yıllık bekleyiş o anda sona erdi. Haber otağın dışına taştı. "Beyrek geldi!" Bir başkası haykırdı. "Beyrek yaşıyor!" Haber Oğuz yurduna yayıldı. Kambüre Bey yıllarca oğlunun ardından ağlamıştı. Ağlamaktan gözleri görmez olmuştu. Oğlunun döndüğünü söylediler. İnanmak istedi. Ama 16 yıllık acının ardından yüreği korkuyordu. Beyrek babasının karşısına geldi. Kambüre Bey oğlunun sesini işitti. Ellerini ona doğru uzattı. "Oğul, gerçekten sen misin?" Beyrek serçe parmağını kanattı. Kanını bir mendile sürdü. Mendili babasının gözlerine sürdüler. Ve Allah'ın kudretiyle Kambüre Bey'in gözleri açıldı. Yıllardır görmeyen gözlerinin karşısında ilk gördüğü kişi oğlu Bamsı Beyrek'ti. Baba oğluna sarıldı. Anası koştu. 7 kız kardeşi çevresine toplandı. 16 yıldır yas tutan evde artık ağıt değil, sevinç vardı. Ama herkes sevinmiyordu. Yalancı oğlu Yaltacuk Beyrek'in döndüğünü öğrenince kaçtı. Tana sazlığına saklandı. Beyrek peşine düştü. Sazlık ateşe verildi. Duman göğe yükseldi. Yaltacuk daha fazla saklanamadı. Dışarı çıktı. Beyrek'in önüne kapandı. Canını bağışlamasını istedi. Beyrek isterse onu orada öldürebilirdi. Kendisini ölü gösteren, sevdiği kadınla evlenmeye kalkışan adam önündeydi. Ama Beyrek kılıcını indirdi. Yaltacuk'u bağışladı. Salur Kazan artık Beyrek'in düğününün yapılmasını istedi. Fakat Beyrek'in yüzü yeniden ciddileşti. Başını Bayburt yönüne çevirdi. "Ben burada muradıma ererken 39 yiğidim Bayburt hisarında tutsak kalamaz," dedi. Oğuz beyleri ayağa kalktı. Atlar getirildi, yaylar gerildi, kılıçlar kuşanıldı. Bu kez Beyrek yalnız değildi. Kalın Oğuz onun arkasındaydı. Ordu Bayburt hisarına yürüdü.
Yıllar önce Beyrek'i esir alan Hisar'ın önünde savaş başladı. Oklar uçtu, kılıçlar çarpıştı. Oğuz yiğitleri surlara dayandı. Düşman bozguna uğratıldı. Bayburt Hisarı ele geçirildi. Kapılar açıldı. Beyrek içeri girdi. 16 yıl boyunca kaderini paylaştığı 39 yiğidi artık özgürdü. Beyrek, kaçmasına yardım eden Tekür kızının yaptığı iyiliği de unutmadı. Onunla ilgili anlatılar farklılaşsa da Beyrek'e yardım eden bu kızın iyiliği boyun hafızasında yaşamaya devam etti. Artık Oğuz'a dönme vaktiydi. Bu kez kurulan toy yarım kalmadı. Bamsı Beyrek'le Banı Çiçek muratlarına erdiler. 40 gün 40 gece toy kuruldu. Yıllarca ağlayanlar güldü. Yıllarca bekleyenler kavuştu. Tutsaklar özgürlüğüne erişti. Dede Korkut geldi. Kopuzunu eline aldı, boy boyladı. Soy soyladı. Bamsı Beyrek'in yiğitliğini, Banı Çiçek'in sadakatini, 39 yiğidin vefasını anlattı. Dua etti. Ve böylece Kambüre Beyoğlu Bamsı Beyrek'in boyu Oğuz ilinde dilden dile anlatıldı. Çünkü bazı yiğitlerin sınavı yalnızca savaş meydanında verilmez. Bazıları kılıçla sınanır, bazıları esaretle, bazıları sadakatle, bazıları ise aradan 16 yıl geçse bile kendisini bekleyen bir sevdaya geri dönebilmekle. Videoyu beğenmeyi ve Türk'ün Kalbi kanalına abone olmayı unutmayın.